Roma'nın kalbinde dışarıdan sıradan görünen ama içi tarihle gömülü bir yapı var. Sokakların sessizliğinde fark edilmeyen bu bina, dünyanın en çok korunan sırlarını içinde barındırıyor olabilir. Kalın taş duvarların ardında elektronik kilitlerle korunan dev bir arşiv. İçeride ne mi var? 12. yüzyıldan bu yana toz tutmuş mektuplar, imzalı emirnameler, kral papa yazışmaları, sapkın ilan edilen bilim insanlarının kaderini belirleyen notlar ve belki de dünya tarihini tamamen değiştirecek gerçekler. Vatikan'ın gizli arşivleri. Ama gizli kelimesi burada mecaz değil. Yüzyıllardır bu kapılardan içeri yalnızca çok az insan girebildi. Her biri tek tek seçildi. Ne göreceklerini önceden bilmediler ve dışarı çıktıklarında çoğu zaman sessiz kaldılar. Peki neden? Neden bu kadar sıkı korunan bir bilginin peşindeyiz? Çünkü içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bir şeyi biliyoruz. Bilgi saklanıyorsa bir sebebi vardır. Ve belki de bu kapı sadece geçmişi değil, geleceğimizi de içeride tutuyordur. Tarih 1612. Papa 5. Paul bir karar verir. Artık papalık belgeleri halka açık kalmayacak. Çünkü her satır, her mühür, her satır arası fısıltı kilisenin kudretini ya koruyacak ya da yıkacaktır. Ve böylece Vatikan arşivi gizli statüsünü alır. O günden sonra belgeler halka değil, yalnızca kiliseye hizmet etmeye başlar. Bugün bu arşiv yaklaşık 85 kilometrelik bir raf sistemine sahip. Yani dümdüz uzatılsa bir şehir kadar uzun. İçinde neler var? Haçlı seferleri kayıtları, aforoz emirleri, diplomatik yazışmalar, krallarla yapılan gizli anlaşmalar ve belki de tarih kitaplarının satır aralarında asla göremeyeceğimiz itiraflar. Ama dikkat! Herkes bu bilgilere ulaşamıyor. Eğer araştırmacıysan önce Vatikan'a resmi başvuru yapman gerekiyor. Onlar ne aradığını öğrenmek istiyor. Gelişigüzel araştırmak yasak. Belgeyi sadece elden alabilirsin. Fotoğraf çekemezsin, kopyalayamazsın ve asla dışarı çıkaramazsın. Bu ne demek biliyor musun? Bu sadece bir arşiv değil, bir güç sistemi. Kimin neye ulaşabileceğini kilise belirliyor. Ve bu kontrol tarihi kimin yazdığını da belirliyor. Çünkü bu belgeler sadece bilgi taşımaz. Aynı zamanda hikayeyi kimin anlattığını gösterir. Ve bu hikaye sana değil, onları elinde tutana aittir. Şimdi hayal et. Elinde eldiven var. Gözlerin zayıf, loş ışığa alışıyor. Karşında eski bir masa ve üzerine bırakılmış solgun bir parşömen. Tarihle yüz yüzesin. İşte bu kasalarda geçmişin suskun belgeleri yatıyor. Ama sadece tarih değil. Güç, inanç ve korku da bu satırların arasında. Açık kaynaklardan bildiklerimiz şunlar. Galileo'nun sapkın ilan edildiği mahkeme kayıtları. Bilim ve inanç karşı karşıya geldiğinde hangi taraf susturulmuş? Martin Luther'in aforoz mektubu. Reformun kıvılcımı başlatan satırlar. Papaların Avrupa krallarına gizli emirleri. Bir savaşın başlayıp başlamaması bazen bir mektuba bakıyordu. Nazi Almanyası'yla yazışmalar. Kilisenin Hitler döneminde nasıl bir pozisyon aldığı hala tam anlamıyla bilinmiyor. Tüm bunlar yalnızca bilinenler. Peki ya bilinmeyenler? Bazı araştırmacılara göre İsa'nın hayatına dair kanonik İncil metinlerinde yer almayan alternatif yazıtlar arşivlerde özenle saklanıyor. İddialar daha da ileri gidiyor. İncil'in ilk hali, yani henüz sansürlenmemiş, dokunulmamış versiyonu orada. Kilisenin resmi metinleriyle çelişen bölümleriyle birlikte tutuluyor olabilir. Ve bir teori daha var. Vatikan, dünya dışı yaşamla ilgili raporları da burada gizliyor. Uzaydan gelen sinyallerin Vatikan gözlemevi üzerinden izlendiği ve bu verilerin halka açıklanmadığı söyleniyor. Kulağa çılgınca geliyor. Ama şunu unutma. Gerçek bazen komplo teorilerinden daha sarsıcıdır. Ve bu kapıların ardında neyin gerçek, neyin efsane olduğu
sadece içeridekilere ait bir sır. Bazı sırlar sadece saklanmaz, gömülür ve üstü başka hikayelerle örtülür. İşte Vatikan arşivlerinin en gizemli yanı da bu. Ne sakladığından çok neden saklandığı sorusu. Yüzyıllardır konuşulan teoriye göre Vatikan sadece dini bir kurum değil, aynı zamanda küresel bir akıl merkezidir. Sadece ruhları değil, kralları da yönetmiştir. Ve o arşiv bu sessiz yönetimin beyni gibidir. 2007 yılında Vatikan belgeleri arasında bir belge yanlışlıkla gün yüzüne çıktı. Tarihçiler şaşkındı. Belgede 13. yüzyılda tapınak şövalyelerinin idamına dair emir yer alıyordu. Yüzyıllardır eksik parça olan bir bilgi. Bir gün tesadüfen bulundu. Peki bu ne demekti? Bazı gerçekler sadece halktan gizlenmemişti. Tarihin kendisinden de saklanmıştı. Bu olay şu kapıyı araladı. Acaba içeride başka hangi unutulmuş emirler, hangi iptal edilmiş anlaşmalar, hangi günahlar ve itiraflar hala bekliyor? Üstelik bu sadece geçmişe ait olmayabilir. Kimi araştırmacılar arşivlerde günümüz siyasetine dair belgeler olduğunu iddia ediyor. Modern devletlerle yapılan anlaşmalar, kilisenin hala perde arkasından yürüttüğü bazı diplomatik müdahaleler. Ve şu soru yükseliyor. Eğer geçmişin sırları bu kadar derinse, bugünün kararları nerede yazılıyor olabilir? Belki de bazı bilgiler hala aktif, hala yönlendirici ve o belgeler orada durdukça dünyanın yönü değişmiyor, sabit tutuluyor. Bazı kapılar bir anahtarla değil, bir karar ile açılır. Ve bazı bilgiler unutuldukları için değil, bilerek saklandıkları için tehlikelidir. Bugün Vatikan arşivlerinde hala erişime kapalı olan binlerce belge var. Neden mi? Çünkü bilgi her zaman öğrenmek için değildir, yönetmek içindir. Bir toplumu neyin güldüreceğini, neye inanacağını, neye itiraz etmeyeceğini bilgi belirler. Bir tarihçi şöyle der: tarih kazananların değil, kimin belgeleri sakladığının eseridir. Peki ya bu belgeler bugün bildiğimiz dini yapılarla çelişiyorsa? Ya kutsal kabul edilen metinlerin ilk halleri farklıysa? Ya bir peygamberin yaşamına, bir inancın doğuşuna dair alternatif anlatımlar içeriyorsa? Ya modern siyasetin temelleri aslında Vatikan'ın tozlu raflarında şekillenmişse? Bunları bilmek yıkıcı olabilir. Çünkü insanlar yalnızca bilgiyle yaşamak istemez. Aynı zamanda inançla yaşamak ister. Ve eğer bir bilgi o inancı yerine oynatırsa düzen çöker. Belki de bu yüzden bazı kapılar açılmıyor. Çünkü gerçek sadece güçlü bir aydınlık değil, aynı zamanda yakıcı bir ateştir. Bu yüzden Vatikan'daki belgeler sadece tarihin değil, bugünün ve yarının da kontrol noktası olabilir. Ve bu kontrol kilitli kalmak zorundadır. Vatikan'ın gizli arşivleri sadece belgelerle dolu bir oda değil. Orası tarihin hafızasında açılmamış bir yara gibi duruyor. Çünkü asıl mesele içeride ne olduğu değil, neden dışarı çıkarılmadığı. Her satır bir sorunun gölgesinde bekliyor. Ve bazen bir gerçek saklandığında sadece bilgiyi değil, geleceği de mühürlemiş olursun. Bugün o kapılar kapalı olabilir. Ama insan merakı hiçbir zaman kilit tanımaz. Zaman geçer, krallar, papalar, iktidarlar değişir. Ama bazı fısıltılar duvarların arkasında değil, insanların içinde yaşamaya devam eder. Çünkü bazı bilgiler unutulmaz. Tozun, taşın ya da demirin içinde değil, zihnin kıvrımlarında saklı kalır. Ve günü geldiğinde bir kıvılcım olur. Karanlıkta bile yol gösterir. Abone ol. Çünkü bu kanal sadece geçmişin ne olduğunu değil, ne sakladığını da sana anlatır. Çünkü bazen tarih yazılmaz, saklanır. Ve biz o saklı satırları birlikte arıyoruz.